Sevgili örgü severler, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yazın özellikle kullanabileceğiniz çok şık kare motiften çantamın yapım aşamalarını detaylı bir şekilde anlatacağım. Malzemelerimi uzun uzadıya anlatmayacağım. Açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa da yorum kısmına lütfen yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım sizler için. Bakın, ilk başta sizlere hemen çantamın ölçülerini verip anlatıma başlayacağım. Şöyle genişlik olarak 30 santim. Yükseklik olarak da ölçtüğümde 23 santimlik bir çanta. Derinliğimiz de şöyle 10 santime denk gelecek şekilde derinlik oluşturmuş oldum çantamda. Evet arkadaşlar, çantamın yapım aşamalarına geçmeden önce küçük bir ricam olacak. Şu an beni izleyen arkadaşlarım, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdiden abone olan, beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Haydi birlikte yapım aşamasına geçelim. Evet, öncelikle kahverengi ipimle başlayacağım. Bunun için şöyle hemen bir adet sihirli halka yapıyorum. Şu şekilde aldım. Buraya 1, 2, 3 tane zincir çektim. İlmeğimi aldım. Sihirli halkanın içerisine geçerek buraya ikisini bir çektim, ilmeğimin ikisini bir çektim. Buna ikili trabzan diyoruz. İlmeğimi aldım. Tekrardan halkanın içerisine geçerek 2 ilmeğimi bir çekip 2 ilmeğimi bir çektim. Şimdi burada 1, 2 ilmeğimi çekerek bu şekilde ikili trabzanlarımı oluşturacağım. Başta çektiğim buradaki 3 zinciri de trabzandan sayarak toplamda 16 adet ikili trabzan oluşturacağız. Evet, burada 16 adet ikili trabzanımızı oluşturduk. Şimdi sıra kapatma işleminde şu çektiğim 3 zincirin tepesindeki yuvaya giriş yaparak şöyle ipimi kaydırdım. Bir tane zincir çekip burada ipimi keseceğim. Evet. İlk sıramızı böylece oluşturmuş olduk. Şimdi kırmızı rengime geçeceğim. Herhangi bir yerden, trabzanların arasından, yuvalardan geçmiyorum bu sefer. Trabzanların arasından girerek, boşluklara batarak burada hemen kırmızı ipime bağladım. Şöyle bir kez daha giriş yapıp sık iğne ile sabitlemiş oldum. Şimdi burada bakın ilmeğimi yükselttim. 1, 2, 3 adet ilmek alarak buraya bir fıstık oluşturdum. 1, 2 zincir çektim. Sonrasında bir sonraki yuvanın içerisine geçiyorum. 1, 2, 3 defa da oluşturduğum fıstığımı ilmeklerini bu şekilde toparladım. İlmeğimi aldım. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. 1, 2, 3. Şöyle toparlayıp bir zincir çektim. İlmeğimi aldım. 1, 2 ve 3. Bu şekilde 1, 2 zincirimi çekerek toplamda 16 adet fıstık oluşturacağız. Evet, ikinci sıramda 16 adet fıstığımı oluşturdum. Hemen burada fıstığın tepesindeki yuvaya girişimi sağlayarak şöyle sıramı kapatıp bir zincir çektim. Burada tekrardan ipimi kesip turuncu rengime geçeceğim. Çektiğim bu iki zincirin fıstıkların arasındaki boşluklar, yani buralara girişimi sağlıyorum. Hemen şöyle sık iğne ile ipimi sabitledim. Burada şimdi bir iki tane zincir çektim. Bakın hep ilmek alıyorum tabii ki. İlmeğimi aldım. İkisini bir çektim, bekletiyorum. İlmeğimi aldım. İkisini bir çektim, bekletiyorum. Tekrardan ilmeğimi aldım. Şöyle ikisini bir çektim, bekletiyorum. Toplamda zincirde sayarsam 1, 2, 3, 4 defa yarım trabzan yapmış oldum ve hepsini toparladım. 1, 2 zincir çektim. Şimdi diğer fıstıkların arasındaki boşluğa giriş sağlayarak tekrardan aynı işlemi yapacağım.
Toplamda 4 defa yarım trabzan yapacağız. Kapatmadan. 1, şöyle 2, 3, 4. Bu 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi hepsini bir toparlıyorum. 1, 2 zincir çektim. Üçüncü kez göstereceğim. Diğer fıstıkların arasındaki boşluğa girişimi sağlayarak ilmeğimi aldım. İkisini bir çektim. Tığıma ipimi aldım. Yine aynı şekilde ikinci kez ilmeğimi aldım. İkisini bir çektim. 3. İlmeğimi aldım. İkisini bir çektim. 4. Ve buradaki 5 tane ilmeğimi de hepsini bir toparlayarak kapattım ve 1 2 zincir çektim. Evet, yine toplamda 16 adet olacak şekilde burayı tamamlayıp geliyorum. 16 adet olacak şekilde trabzanlarımı tamamlamış oldum. Şimdi 2 zincir çektim ve buradaki yuvaya girişimi sağlayarak kapatmış oldum. Sağlam olsun diye bir zincirimi daha çekip burada ipimi kesiyorum. Yine herhangi bir yerden geçerek ilk başta köşeyi oluşturacağız. Bunun için tekrardan bakın, şöyle bir sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 tane zincir çektim. 2 defa doladım. 2 ilmeğimi bir çektim. 2 ilmeğimi bir çektim. 2 ilmeğimi bir çektim. 2 defa doladım. İkisini bir, ikisini bir ve ikisini bir çektim. Toplamda 3 kez bu üçlü trabzanımı oluşturmuş oldum. Araya 1 2 tane zincirimi çekiyorum. 2 defa tekrardan doladım. Aynı noktaya, burası köşe olacağı için tekrar giriş sağladım. 3 defa çektim. 2 defa ilmeğimi aldım tığıma. 1 2 3 defa. 2 defa aldım. 3 defa da çekiyorum. İkili ikili. 1 2 3. Evet, bakın. Üçer üçer sağda, 3 sağda, 3 solda arkadaşlar köşemizi oluşturmuş olduk. Şimdi burada hiç zincir çekmeden bir sonraki yuvaya geçişimi sağlayıp, bakın, ilmeğimi bir defa alıyorum bu arada. İlmeğimi bir kez aldım. Hemen boşluğun içerisine geçip burada 1 2 3 ilmeğimi aldım. Bir sonraki boşluğa 1 2 3 ilmeğimi aldım. Bir sonraki boşluğa tekrardan ikili trabzanlarımı oluşturdum. 3 adet olacak şekilde. Sonrasında bir sonraki yuvaya tekrardan 2 ilmeğimi bu şekilde tığıma aldım. Köşeyi oluşturacağız. 3 defa da çektim. 2 ilmeğimi aldım. 1 2 3 defa da çektim. İkinci köşemi de oluşturmuş olacağım. Kenar kısımları ayrı ayrı 3 adet olacak şekilde burada trabzanlarımı yaptım. Diğer kenarlarda da yine aynı şekilde 3 adet gelecek şekilde ayrı ayrı oluşturacağız trabzanlarımızı. Bakın, diğer köşemi bitirdim. Şimdi ilmeğimi aldım. Bir sonraki yuvada araya zincir çekmeden ikili trabzanlarımı oluşturmuş olacağım. Bir sonraki yuvaya geçiş yaptım. Yani yuva dediğim boşluğun içerisi. İlmeğimi aldım 2 defa. Üçüncü kez köşeyi oluşturuyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. İlk ilmeğimi aldım. Yine aynı noktaya girerek 3 adet daha üçlü trabzan yapacağım. Ve tamamlamış oldum. Evet, bu şekilde kare formunu verebilmek için yuvarlak formumuza kenarlara köşeler oluşturduk. Tamamlayıp geliyorum. Evet, böylece birinci sıramı tamamlamış oldum ana rengimde. Şimdi tekrardan sıramı kapatıp burada, bakın, kapattıktan sonra bir sonraki yuvadan ip kaydırma yaptım. Bir sonraki yuvaya geçip boşluğun içerisine girerek ip kaydırmamı yaptım. Buraya 1 2 3 tane zincirimi çektim. 2 defa doladım.
Yine aynı şekilde bu kısma aşağıda yaptığım gibi bir sıra daha gideceğim. 2 defa aldım. İlmeğimi aldım. Şimdi bakın. Buradaki boşluğun içerisine trabzanların arasına girerek burada 1 2 3 adet trabzan oluşturdum. Tekrar bir sonraki yere 1 2 3 ilmeğimi aldım. Bir sonraki yere 1 2 3 ve bir sonraki yere girişimi sağlayarak 1 2 3. Bakın bu ikinci sıramda toplamda aşağıda 3 tane ayrı ayrı trabzan grubum varken burada 1 2 3 4 tane oldu. Şimdi tekrardan köşeye geldim. 2 ilmeğimi aldım tığıma. 1 2 3 defa da çektim. Sağ tarafa 3 adet üçlü trabzan, 2 zincir çekiyorum. 2 kere doladım. Sol tarafa da 3 adet üçlü trabzanımı yerleştirmiş oldum. Evet, bu şekilde sıramı tamamlayıp geleceğim. Evet, ikinci sıramı da tamamladım. Hemen burada sıramı kapatıp bir zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Kare motifimden oluşturacağım çantamın model kısmı bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi bu parçadan arkadaşlar toplamda 19 adet, bakın daha önceden hazırladığım şöyle kare motiflerim olacak. Toplamda 19 adet olacak. Şimdi bunları birleştirme aşamasına geçeceğiz. Evet, bakın burada toplamda 2 altlı üstlü sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 ve 19 adet kare motifimi oluşturmuş oldum. Şimdi birleştirme aşamasını göstereceğim. Birleştirme aşamasında öncelikle kenarları ve taban kısmını alıyorum. Şimdi şöyle ön yüzünü de alayım. Evet, burada ön kısımları çevirerek birleştirme aşamasında bakın öncelikle şu iki parçayı alıyorum. Birleştirmeyi şu şekilde yapacağım ben. Farklı yöntemlerde tabii ki deneyebilirsiniz. Öncelikle arkadaki parçamın köşedeki şu ilk zincirinden benden taraftaki yani iç taraftaki kanadından geçerek ve buradan da yine aynı şekilde dış taraftaki kanattan ilk zincirden giriyorum, bakın. Şu şekilde aldım. Bu ikisini şöyle ilmeğimi geçirerek üstte zincirle bağladım. Şimdi yine aynı teknikle devam edeceğim. Bir sonraki yuvaya bakın, burada üçlü trabzanın tepesindeki yuvaya denk geliyor. İç taraftaki kanadından alacağım. İpim alt tarafta kalacak. Benden taraftaki parçanın da yine iç tarafındaki kanadından şu şekilde girerek ilmeğimi yukarıya taşıyorum bu iki ilmekten. Sonra ip kaydırma yaptım. Yine aynı şekilde bakın ikinci trabzan üçlü trabzanın tepesindeki yuvaya şöyle girişimi sağlayacağım. Bakın. Buradan da yine aynı şekilde ilmeğimi çıkartıyorum yukarıya. İpimi kaydırdım. Tekrardan bir sonraki yuvadan üçüncü üçlü trabzanları birbirine bu şekilde ip kaydırma yöntemiyle birleştirmiş oldum. Şimdi buradaki trabzanın tepesindeki yuva başlangıç olarak ilk başta arkadaki parçadan alıyorduk. Buradan girdim. Trabzanların tepesindeki yuvadan
girişimi sağladım ve ipimi kaydırdım. İkinci trabzanlar bu şekilde ve üçüncü trabzanların tepesindeki yuvalara girişimi sağlıyorum. Bir sonraki trabzanın tepesindeki yuvalara tekrardan girişimi yapacağım. Bir sonrakilere bu şekilde 2 ilmekten ipimi kaydırıp yani geçirip yukarıda ip kaydırma tekniğini uygulamış olacağız ve böylelikle birleştirme işlemini tamamlayacağız. Şimdi buraya kadar yapacağım. Sonrasına birlikte geçelim. Sonuna kadar geldim. Burada şimdi ortada çektiğim iki zincirin hemen ilk zincirinden bu şekilde aldım. Yine diğerinden de aldım. İkisini bir birleştirdim. Sonra ikinci zincirler buradan aldım. Buradan aldım. Birleştirdim. Şimdi bu kısımda birleştirmemizi yaptığımıza göre şu iki parçayı bu şekilde birleştireceğiz uzunlamasına. Hemen bakın burada ikinci zincirden girerek bu şekilde bakın ilk zincirden girmiyorum. İkinci zincirden geçtim. Hemen yine bu parçamda da bu arada ön taraflarını bana gelecek şekilde ayarladım. Buradan da yine aynı şekilde ikinci zincirden girişimi sağlayarak bu şekilde birleştirmiş oldum. Şimdi birinci zincirlere batıyorum. Bu şekilde. Şimdi bu köşede olduğumuz için köşedeki ilk trabzanlara girişimi yapıp birleştirdim. İkinci trabzanlar buradan da yine aynı ve burada üçüncü trabzanlar birbirine denk gelecek şekilde yuvaları kaçırmadan burada birleştirme işlemini tamamlayacağız. Şimdi bakın trabzan kısmına geldim. İç taraftaki kanatlardan tutturarak ilerliyorum yine aynı şekilde. Evet, şöyle göstereyim. Bakın burası bu şekilde gidecek. Yine buraya da yine ikinci zinciri tamamladıktan sonra buradaki ikinci zincirleri de birbirine tutturarak bu şekilde birleştireceğiz. Hemen tamamlayacağım. Evet, bu kısmı birleştirdim. Burası ön tarafı kabul edelim. Şimdi iki parça daha alıyorum. Yan taraflardan yine şöyle döneceği için bakın burası yan olsun. Bu iki parçamızı birleştirelim. Yandan sonra arka tarafa dönüp diğer taraf yan parçamızı birleştirmiş olalım. Şimdi burada en son ikinci parçaları zincirlerimi de burada birleştirdim. İki parçamı alıyorum tekrardan. İlk arkadakine ikinci zincirden geçiyorum bakın. Buradan da yine ikinci zincirden hemen ipimi alıyorum. Bu şekilde ön tarafa geldim ip kaydırmayla. Şimdi birinci zincirlere giriyorum. Ve bu üçlü trabzanların tepesindeki yuvalara birbirine denk gelecek şekilde girişimi sağlıyorum. Dediğim gibi iç taraftaki kanatlardan ve bu yuvaları birbirine denk getirerek kaydırmayacak şekilde yaparsak gayet muntazam görünecektir. Motif çantamın kareleri.
Burayı da tamamlıyorum hemen. Evet, şimdi bakın yan kısmı da birleştirdim. Şöyle katlayacağız tabi. Şu şekilde olacak. Sonra tekrar iki parça alıp, burası ön yüzü dediğimiz gibi kabul ettik. Arka tarafı da yine aynı şekilde diğer kısımları da birleştireceğiz. İki parça daha alıyorum. Bu şekilde birleştire birleştire toplamda arkadaşlar 2, 4, 6, bu şekilde 3 parça, altlı üstlü 3 parça daha birleştireceğiz. Sonra diğer kenarı yine 4 parçaya tamamlamış olacağız bu kısmı. Hemen buradan şöyle ikinci zinciri aldım yine. Buradan da yine aynı şekilde ikinci zincirden geçerek birleşimi sağlayacağız. Birinci zincirler. Buradan da yine aynı şekilde. Evet, üçlü trabzanların tepesindeki yuvalara giriş yaptım. Birleştirmemiz çok basit. Şu ilmeği ip kaydırırken arkadaşlar çok da sıkmayın. Çünkü orada sıktığınız zaman ilmekte gerilme olur ve motifler güzel durmaz. Olabildiğinizce çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan şöyle kaydıracağız. Evet. Şimdi daha fazla göstermeyeceğim. Bütün parçalarımı, bakın sadece 3 tane parçam. Burası şöyle göstereyim. Tabana gelecek. Ve diğer kalan parçalarımı gösterdiğim şekilde birleştirip gelelim. Sonrasında ne yapacağımıza. Evet, bakın burada sonuna kadar bütün motifimi ikili bir şekilde birleştirmiş oldum. Tam şu kısımda ipimi kestim. Şimdi tekrardan ipimi alacağım. Burada hemen şöyle ters çevirip şu şekilde bu ikisini, iki ucu birleştirmiş olacağız. Yine aynı teknikle birleştireceğiz tabii ki. Başta ikinci zincirden giriyorum burada. İç taraftaki kanatlardan alacağız yine. Buradan aldım. Ve buradan girerek ilmeklerimi birleştireceğim. Sonra birinci zincire geçiyorum yine. Buradan da yine birinci zincir. Birleştirdim. Şimdi üçlü trabzanın tepesindeki yuvaları teker teker birleştirmiş olacağız. Şimdi ikili trabzanların tepesindeki yuvalara girişimi sağladım. Bu şekilde ilmeğimi çok sıkmadan aynı işlemle devam edeceğim. Hemen bu sıramı da sonuna kadar, hatta şu kısmı göstereyim sizlere. Şuraya kadar yapıp gelelim. Evet, burada yine şu orta kısma kadar geldim. Burada nasıl yapacağım onu göstereyim. Şimdi bakın, en son orta kısımda birleştirdiğim şu turuncu ilmekten tam ortasından batarak buradan alacağım ve benden taraftaki parçanın da turuncu ilmeğinden ortasından girerek buradan alacağım. Bu ikisinin içerisinden ilmeğimi çıkartıp yukarıda ipimi kaydıracağım. Böylelikle bu kısmı da birleştirmiş olacağız. Tam ortaya gelecek kısım. Şimdi burada bakın. Burada bir tane zincir kalırsa, yani o aradaki boşluktaki iki zincirden herhangi bir tanesi kalırsa hiç sıkıntı değil. Hemen
o birleştirdiğimiz yani işlem görülen ilmeğe tekrar geçerek buradan da girerek buradan tekrar o ilmeği de yedirmiş oldum. Şimdi üçlü trabzanların tepesindeki yuvalara girişimi sağlayarak aynı şekilde ilerliyorum. Üçüncü trabzanlara girişimi yaptım. Evet, şimdi ikili trabzanların tepelerindeki yuvalara girişimi yapacağım. Evet, böylece bu kısmı birleştirmiş olacağız. Hemen tamamlıyorum. Sonrasında devam edelim. Evet, şimdi aşağı kadar indik. Bu kısımda devam edeceğim. Şimdi tekrardan bakın. Ben burada ipimi hiç kesmeden devam etmek istiyorum. Taban kısmını buraya hemen şu 3 tane motifimi de bu alt taraftan böyle giderek birleştireceğim. Hemen alıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu kısmı birleştirdikten sonra taban kısmı için ikinci zincirime buradan girerek iki parçayı birleştirdim. Şimdi birinci zincirimi birleştirme aşamasında diğer parçamı da yani taban kısmının parçasını da alıyorum. Buradan şöyle birinci zincire girerek buradan da geçtim ve sonrasında buradan öndeki parçadan geçerek bu üçünü birleştirmiş oldum. Şimdi trabzan kısmına geçeceğiz. Bu birleştirdiğim parçadan ilk trabzanına giriş sağlıyorum. Sonrasında bakın bendeki önümde duran parçamdan girerek iç taraftaki kanatlardan yine aynı şekilde trabzanlar birbirine denk gelecek şekilde ayarlayacağız. Evet, şimdi bu kısmı birleştirdim. En son buradaki birinci zincirime bu kısımda birleştiriyorum. İkinci zincirime geçerken de buradan aldım tekrardan. İkinci zincirime buradan geçmeden hemen bakın bir sonraki parçamı birinci zincirden girerek buradan aldım. Sonrasında şu parçama tutturarak üç parçayı birbirine tutturmuş oldum. Devam ediyorum. Şimdi trabzana geçtim bakın. Sadece iki parçadan devam ediyorum. Burası taban kısmı olduğunu düşünün. Bu tarafa doğru gidiyorum. Gereken yerleri de en son bu büyük parçayı birleştirdikten sonra kısa kenarları da birleştirmiş oluruz. Evet, son üçlü trabzanları da birleştirdim bu şekilde. Geriye bir parçam kaldı. O bir parçamı da hemen birleştiriyorum burada. Şimdi buradaki ikinci zincirimizi şöyle yine birbirine birleştirdikten sonra birinci zincirlerden buradan giriyorum. İlmeğimi aldım. Buradan giriyorum. İpim altta. Tekrardan üst taraftaki parçanın kanadından girerek şöyle ilmeğimi daralttım ve üste ipimi kaydırdım. Şimdi bakın birleştirdiğim parçadan ilmek aldım
ve benden taraftaki ilmekleri bu şekilde alarak birleştiriyorum. Bakın bu 3 parçamı da bu tarafa doğru gelerek birleştirmiş oldum. Şimdi bu aşamada şöyle yapacağım. Bakın burası taban kısmı. Buradan arkadaşlar şöyle alt kısmı birleştireceğim. Hemen devam edelim hatta. Şimdi bakın burada ikinci zincirleri birleştireceğim. Bakın buradan giriyorum. İkinci zincir için buradan giriyorum. Ve buradan giriyorum. Üçünü bir çekmiş oldum ve birleştirdim. Şimdi birinci zincirler için tekrardan en arkadaki, artık şu parçama dokunmuyorum. Birinci zincir için buradaki parçaya, arkadaki ve öndeki parçalarımıza sadece giriş yaparak buradan devam edeceğim. Evet, bu kısmı da birleştirmiş oldum. Bakın tam taban kısmım burası. Köşeleri birleştirdim. Şimdi burada en son şöyle üçlü trabzanlarda birleştirdim. Birinci zincir için tekrardan buraya girişimi sağlıyorum. Bakın. Birinci zincirleri bu şekilde birleştirdim. İkinci zincirim için de buradan giriyorum. Sonra ikinci zincirden geçiş yapıyorum. Ve alt kısımda da buradan giriş yapacağım. Bu kısmı istediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. Göze batmayacak şekilde. Ben bu şekilde birleştirmeyi tercih ettim. Hani farklı da birleştirilebilir. İlla buna şart değil. Önemli olan şu ilmek kaydırma tekniğini iyi bir şekilde yapabilmek. Mantığını anlamak daha önemli. Şimdi bakın burayı ve taban kısmı olduğu için şu kısmı alacağım. Çok pardon. Bu tarafa doğru gittim. Şimdi bakın bunu aldım. Birinci şöyle ikinci zincirimi aldım. Buradan da yine aynı şekilde ikinci zincirimi aldım. Buradan girerek ikinci zinciri buradan alıyorum. Ve son olarak da buraya 4 tane yeri birleştireceğimiz için ikinci zinciri, yani şu parçamın ikinci zincirini almış oluyorum. Evet, ilmeklerimi taşıdım yukarıya. İpimi kaydırdım. Şimdi devam ediyorum buradan ve ilk trabzandan girerek devam ediyorum. Buradan aldım. Sona doğru gidiyoruz, yani taban kısmındayım şu an. Evet, bakın bu şekilde burayı da birleştireceğim. Sonrasında şu parçayla, burası taban olduğu için buradan daha önceki gösterdiğim gibi bu kısmı şöyle birleştireceğim. Hemen tamamlıyorum. Evet, bu şekilde taban kısmını birleştirmiş oldum. Bakın buradan bu tarafa doğru gittim. Bu kısımları tabii ki de birleştireceğiz sonrasında. Şimdi burayı birleştirmeden hemen ben burada yukarıya doğru çıkmak istiyorum. Yukarıya doğru birleştireceğim. Sonrasında buradan ipimi kesip artık bakın şu ikili olan
şura kısımları ipinizi keserek artık birleştirmeniz gerekiyor. Birleştirdiniz, ipinizi keseceksiniz. Birleştirdiniz, ipinizi keseceksiniz. O şekilde gösterdiğim teknikle bütün kısımlarını hiçbir tarafı açık kalmayacak şekilde yine buraları da birleştireceğim. Sonrasında çevirdim. Yine bakın buralarda birleşmesi gerekiyor. Gösterdiğim teknikle arkadaşlar bütün her yerini birleştireceğim. En son birleşmiş halini göstermiş olacağım. Daha fazla artık göstermeye gerek yok. Hani benim gösterdiğim teknikle değil de farklı şekilde farklı yönlere giderek de o şekilde birleştirebilirsiniz. Önemli olan şuradaki birleştirme tekniğiyle. Evet, şimdi hemen bunu tamamlayacağım ben. Ben burada bir turuncuyla gideceğim. Şöyle bakın. Her yuvanın içerisine birer tane sık iğnemi yapacağım burada. Evet, buradaki trabzanlarım, bakın şurada boşluklar var ama ben o boşluklara girmeyeceğim arkadaşlar. Hemen buradan. Çünkü size anlattığım tarifte buralarda zincir vesaire herhangi bir şey yok. Sadece bu motiflerde zincir çekildi. Yoksa bu trabzanların arasında zincirlerimiz yok. Direkt trabzanların üzerindeki yuvalara bu şekilde sık iğnelerimize gideceğiz. Evet, şurası fazla çukur olmasın diye isterseniz burada şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın, ilmeğinizi alın. Tam buradan batarak buraya yarım trabzan, yani çakma trabzan yapabilirsiniz. Yalancı trabzan. Tekrardan bir sonraki yuvadan devam ederek sık iğnelerimi gitmiş olacağım. Evet, şimdi bir sıra boyunca gittik. Burada ip kaydırma yöntemiyle sıramı kapatıp şu şekilde bir zincir çekiyorum ve burada tekrardan aynı noktaya girerek sık iğnemi yapıp diğer yuvalara teker teker batarak aynı şekilde sık iğne oluşturmuş olacağım. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamlayacağım. Evet, buraya kaç sıra gitmek isterseniz, hani daha yüksek olsun derseniz daha yüksek gidebilirsiniz. Sıranızı artırabilirsiniz. Ben hemen burayı birkaç sıra örüp geleceğim. Çantamın ağız kısmını 6 sıra giderek ben renk kullandım. Siz de tabii ki de renk kullanabilirsiniz. Tasarım tamamen size ait. Şimdi şu kenar kısımlarını, bakın şuradaki kulp kısmını takarken ben şu şekilde bir parça kullandım ki buradaki kulbu tam bu ağız kısmına direkt takarsak burada zamanla bir aşınma, yıpranma olacaktır. O yüzden hani örgüyü birleştirdikten sonra şu şekilde, sonrasında kulbu taktım. 25 adet zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 23 24 ve 25. 25 tane zincirimi çektikten sonra 24. zincirden dönerek geriye doğru sık iğneler oluşturacağım. Bakın, her yuvanın içerisine bir adet olacak şekilde sık iğne yapıyorum. İlk zincire gelene kadar sık iğnelerimizi oluşturalım. Bakın, burada 23 adet zincirimi çektim. Şimdi sık iğnemi yaptım. 24. sık iğnenin, yani ilk zincirin içerisine 24. sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde çekmeden, bakın, 2 tane ilmeğimi kapatmadan hemen kırmızı ipimi aldım. Burada hangi renkleri kullanıyorsanız 3 şerit halinde renk kullanacağız burada. Hemen bakın, kırmızı ipimle şöyle kahverengi ipimi tığımın üzerinden arkaya doğru şöyle ittirdim. Arkaya doğru çekmiş oldum. Burada bir zincir çektim. Şimdi bir zincirden sonra şu şekilde
arka tarafı çevirerek ilk sık iğne yuvasının içerisinden girerek sık iğnelerimi yapmaya devam edeceğim. Buradaki ipimi de arada kaybedip temiz bir görüntü elde etmiş olacağız. Şimdi 25 zincir çekip toplamda 24 tane sık iğne yapmıştık bu kısımda. Bütün sık iğneler yine birebir aynı şekilde, kenarlara da bir zincir çekerek 3 sıra halinde burayı tamamlayacağım. Son sık iğne yuvasının içerisine de girip şu şekilde 2 ilmeğimden turuncu ipimi geçirdim. Burada şu kırmızı ve turuncu iplerimi şu şekilde ilmekten arkaya doğru çektim. Ve buraya bir zincir çeviriyorum. Bunları, bu iki tane ipimi, fazlalık olan ipimi içeride yürüterek gizleyeceğim ve sık iğnelerime bakın dipteki yuvadan başlayarak yine 24'e 24 çalışacağız. Evet, fazlalık ipinizi kesin. Burada sıramın sonuna kadar geldim. En sonki sık iğnemi de yaptıktan sonra bir tane zincir çekip burada bir dikiş payı bırakacağım ipime ki o kulp kısmına sabitleyelim. Şimdi etamin iğnemi alıyorum. Bu şekilde tutalım. Ön tarafı nereyse. Şimdi çantamı hemen getiriyorum. Tam orta kısmı ayarlayın çantanızın. Bakın ben buraları sabitlemiştim zaten daha önceden. Şimdi tam karşılığına gelecek şekilde şöyle bakıyorum. Boyları da yine aynı olsun. Tam şu kısma şu şekilde tutturmuş olacağım. Şimdi şöyle bir etamin iğnesiyle sabitleyerek bakalım. Bakın bu şekilde sabitleyeceğim. Hemen çizginin sol tarafına denk geliyor. Karşı tarafa geçiyorum. Baktığımda bakın gördüğünüz gibi çizginin sol tarafında. Şöyle tekrardan çevirip burayı mümkün olduğunca temiz çalışarak, ipim turuncu olduğu için turuncu kısımlardan bakın geçeceğim. Buraya sabitlemiş olacağız. Evet, çantamı bu şekilde tamamlamış oldum. Bakın iç kısmını göstereyim. Astar kısmını uygulamalı olarak değil de anlatacağım sadece sizlere nasıl yapılması gerektiğini. İç kısmına şu şekilde ben cep diktim. Şöyle isterseniz dikmeyebilirsiniz. Evet. Çantamın yapım aşamalarını tamamladım. Şimdi astar kısmı için şöyle elime kağıt kalemi alıp sizlere ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Evet, burada ölçerek gideceğiz. Şimdi çantamızın enini, boyunu ve derinliğini ölçerek burada kaç santim olduğunu öncelikle bakalım. Bakın burada toplamda 30 santim olarak şöyle çantamızın genişliği var. 30 santime kırmızıdan burada bir santim kadar aşağıdan ölçeceğim ki yukarıda tam sıfırlamasın. Keçe kısmı özellikle görünmesin, çirkin durur. Burada bakın 22 santimde arkadaşlar derinliği, yüksekliği var. Hemen bu ön ve arka parçadan 2 tane olacak şekilde kesmiş olacağız. Artı bir tane daha yine aynı şekilde keseceğiz. Toplamda 2 adet ön ve arka parçalardan, keçelerden keseceğiz. Yine üzerine de zaten kumaşı örtüp kenarlardan yine aynı şekilde kesmiş olacağız. Şimdi kaç santim demiştik burada? Genişliğine 30 santim demiştim. Yüksekliğine de burada yüksekliğine de 22 santim demiştik. Şimdi kenarlarda dikiş payını unutmayacağız. Tabii ki de ölçtüğümüzde birebir sıfıra sıfır kesmeyeceğiz. Dikiş paylarını kesinlikle unutmuyoruz. Şimdi kenarlardan bizim çanta formumuz şöyle olacağı için kenarlardaki dikiş payını unutmayın. Burası 30 santim. Burası da 22 santim. Şu kenarları saymayacağız keçede. Hani ağız kısımlarında dikiş payı bırakmıyoruz. Kenarlardan dikiş payı bırakıyorum. 30 santimse dikiş payına denk geldiği için
Genişlik burada benim kenarlardan birer santim bırakayım diyelim. 32 santim genişliği. 22 santim alt taraftan dikiş payına gittiğini düşünelim. Yukarıda dikiş payı yok çünkü. 22 yükseklik de burada. 22 ise 1 santim buraya dikiş payı bırakalım taban kısmı için. 23 santim de bu kısmı pay bırakmış olacağım. Dikiş payına gidecek çünkü. Şimdi 2 adet bundan. Bakın 2 adet dediğim neresi? Ön yüzü ve arka yüzü. Şimdi şu kısmı tamamen ölçmüş olacağım. Derinlik kısmını. Hemen oranın kaç santim olduğuna bakalım. Burayı nereden ölçtüysem burayı da aynı şekilde aynı hizadan ölçeceğiz ki eşit olsun ağız kısımları. Şimdi bakın. Komple şöyle tuttuğumda şöyle getirdim. Ölçtüğüm zaman bakın burada toplamda 75 santim olacak şekilde genişliği var. Uzunluk olarak düşünün. Ve 10 santimde arkadaşlar şuradaki eni düşünün. Şimdi o uzun parçayı da anlatayım sizlere nasıl keseceğinizi. Şunlar benim böyle katladığım zaman burası ağız kısmına denk geliyor. Burası da ağız kısmı diye düşünün. Çünkü katlayacağız. Şurasına tam şu kısımlar şu yukarıya doğru katlamış olacağız. Büyük parçayı hani uzun kestiğimiz için burası böyle. Buraya ne dedik? 75 santim. 75 santim olacak burası. Burada herhangi bir dikiş payı bırakmayacağız. Birebir denk gelecek. Siz önce ne yapın? Şu kestiğiniz parçayı uzun bir parça keserek hani tam 75 santim veya sizin ölçünüzde kaç çıkıyorsa ona göre hemen kesmeyin. Buradan tutun arkadaşlar uzunluğunu. Burayı bir birleyin. Sonrasında kaç santim olduğuna değil de ne kadar çıktığına bakın. Sonrasında kesin. Santim olarak benim verdiğim gibi sizin örgünüzle benim örgüm değişebilir çünkü. Burada 75 santim. 10 santim de ölçtüğümüz şurası. 10 santim de burası. Şimdi 10 santim ise burada dikiş payı olacak. Burada yine dikiş payı olacak. Artı 2 eklediğimde burası 12 santim olacak. Yani şu kısımlara 1 santim dikiş payı buraya, 1 santim dikiş payı buraya bırakmış olduk. Buralara herhangi bir dikiş payı bırakmıyorum ağız kısmına denk geldiği için. Evet. Astarımı yine bu şekilde yaptığım zaman birebir çıkmış olacak. Şu uzun parçamı bakın tam anlayın diye tekrar çiziyorum. 2 tane ön ve arka parçalarım. Burası ön, burası arka parçam 2 tane. Bu uzunluğu da uzun parçayı da buraya getirdiğim zaman buradan başlayıp şöyle çevirin. Böyle denk gelecek arkadaşlar. Evet, yani toplamda 3 parça olacak. Umarım anladığınız arkadaşlar. Bu şekilde yapacağız astarlama kısmını. Keçeyi böyle keseceğiz. Keçenin üzerine de tekrardan buradaki kumaş parçamı da çanta astarını da yerleştirip bu şekilde kesin. Kenarlarda zaten dikiş payını da hesaba katarak yapmıştık. Bu şekilde doğru bir astarlama yapmış olursunuz. Anlattığıma birebir uymuş olursanız. Evet, çantamın yapım aşamaları bu kadardı. Astarlama kısmını da anlatmış oldum detaylı bir şekilde. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.